Bazı isimler vardır ki sadece geçmişe değil, zamanın ötesinden geleceğe de seslenir. İnsanlığa fısıldadıkları uyarılar, öngörüleri ve keskin zekalarıyla adeta bir pusula görev görürler. Bu nadide isimlerden biri de şüphesiz George Orwell. Tehlikelere karşı bizi uyaran, distopik kurgularıyla bugünü dahi aydınlatan bu büyük yazar kimdi peki? Yaşamının hangi deneyimleri onu günümüzü sarsıcı bir netlikte anlatan Hayvan Çiftliği ve 1984 gibi başyapıtları yazmaya yöneltti. Yazdıklarını hala büyük bilgiyle okuyor, satır aralarında kendi gerçekliğimizi buluyorken bu dehanın yaşam öyküsünü ne kadar biliyoruz? Eric Arthur Blair yani George Orwell, 20. yüzyılın siyasi ve toplumsal dönüşümlerinin tanığı olmuş, yaşamış ve bunları edebi eserlere dönüştürmüştür. Hayvan Çiftliği ve 1984 sadece kurgu değil, yazarın kişisel deneyimlerinin ürünüdür. Bu hikaye Hindistan'ın sömürge döneminden İspanya İç Savaşı'na, Londra'nın bombalanan sokaklarından İskoçya'nın ıssız adalarına uzanır. Eric Blair'ın George Orwell'e dönüşümü aynı zamanda modern dünyanın doğuş sürecidir. 20. yüzyılın başlarında İngiliz İmparatorluğu, tarihin gördüğü en büyük sömürge imparatorluğudur. Dünyanın 1/4'ini yönetmekte, güneşin batmadığı imparatorluk olarak anılmaktadır. Bu imparatorluğun idari kadrosu küçük memurlardan oluşur ve bunlar genellikle alt orta sınıf İngiliz ailelerinin çocuklarıdır. 25 Haziran 1903'te Hindistan'da Bengal eyaletinin Motihari kasabasında Eric Arthur Blair doğar. Babası Richard Walmsley Blair, İngiliz İmparatorluk hizmetinde çalışan küçük rütbeli bir memurdur. Görevi Çin'e yapılan afyon ticaretini denetlemektir. Bu ticaret İngiliz ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından biridir. 19. yüzyılda İngiltere, Çin halkını afyon bağımlısı yaparak ticari avantaj elde etmiş, bu durum afyon savaşlarına neden olmuştur. Eric'in babası bu sistemin küçük bir çarkıdır. Annesi Ida Mabel Limousin Blair, Fransız kökenli bir aileden gelir. Aile kendilerini alt üst, orta sınıf olarak tanımlar. Yeterli gelirleri olmadığı halde sosyal statü iddiası taşıyan bir tabakadır. 1904'te Eric, annesi ve 6 yaşındaki kız kardeşiyle İngiltere'ye döner. Baba Hindistan'da görevine devam eder. Bu ayrılık Eric'in karakterinde derin izler bırakır. Babasını yılda bir kez izin dönemlerinde görür. İngiltere'de Henley-on-Thames kasabasında yaşamaya başlarlar. Eric küçük yaşta okumayı öğrenir ve kitaplara düşkündür. Ancak çevresindeki sosyal ikiyüzlülüğü fark etmeye başlar. İngiliz eğitim sistemi katı sınıf ayrımları üzerine kuruludur. Zengin ailelerin çocukları prestijli özel okullara, yoksullarsa devlet okullarına gider. Eric zekası sayesinde burs kazanır ve St. Cyprian's Preparatory Schools'a başlar. Bu okul İngiliz seçkinlerini yetiştiren bir kurumdur. Burada disiplin serttir, ceza sistemi ağırdır. 1917'de Eric, İngiltere'nin en prestijli okullarından Eton College'a burslu olarak kabul edilir. Bu burs sadece en parlak öğrencilere verilir. Kraliyet ailesi ve aristokrasinin çocuklarının okuduğu okuldur. Buradaki öğretmenlerinden biri Aldous Huxley'dir. İleride Cesur Yeni Dünya adlı distopik romanı yazacak olan yazar. Bu tesadüfi karşılaşma gelecekte iki distopya yazarının yollarının kesişmesi açısından ironiktir. Ancak Eric Eton'da mutsuzdur. Burslu olarak zengin sınıf arkadaşlarının arasında kendini yabancı hisseder. Akademik başarısı düşüktür. Sosyal aktivitelere katılmaz. 1921'de 6. sınıfta sadece bir dönem okuduktan sonra diploma almadan okuldan ayrılır. Bu erken çıkış ailesini hayal kırıklığına uğratır. Eton diploması almadan prestijli üniversitelere giremez. Eric'in geleceği belirsizdir. Richard Blair oğlunun geleceği için pratik bir çözüm bulur. İmparatorlukta polis olmak. 1922'de Eric, Hint İmparatorluk Polisi'nin Burma bölümü için sınava girer ve başarılı olur. 19 yaşında babasının izinden giderek sömürge yönetimine katılır. Burma 1824'ten beri İngiliz hakimiyeti altındadır. Zengin doğal kaynaklara sahip bu ülke, pirinç, tik ağacı ve petrol üretiminde önemli rol oynar. İngiliz yönetimi yerel halkı katı disiplin altında tutar ve ekonomik kaynaklarını sömürür. Eric Blair 1922'de yardımcı polis müfettişi rütbesiyle Burma'ya atanır. Görev yeri küçük kasabalardan büyük şehirlere uzanır. Görevi İngiliz yasalarını uygulamak ve yerli halkı kontrol altında tutmaktır. Ancak Eric burada gördükleri karşısında şok yaşar. İngiliz İmparatorluğu'nun medenileştirme misyonu propagandasıyla gerçek arasındaki uçurum devasa olur. Birmanyalı halk kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görür. Eric bir polis memuru olarak bu sistemin doğrudan bir parçasıdır. Yerli halka ceza verir, isyanları bastırır, İngiliz çıkarlarını
korur. Ancak vicdani sorgulamalar başlar. Daha sonra bir idam adlı denemesinde anlattığı bir idam törenine tanıklık eder. Sıradan bir suçlu için kurulan idam sehpası Erik'te derin etkiler bırakır. İnsan yaşamının kıymeti ve devlet gücünün sınırları hakkında düşünmeye başlar. Bir başka deneyim bir fili vurmak adlı denemesinde yer alır. Kaçak bir fili öldürmek zorunda kalması sömürge sisteminin absürtlüğünü gözler önüne serer. Olay şöyle gelişir. Bir sabah Eric Blair'in görev yaptığı kasabada büyük bir panik çıkar. Bir fil kaçmış, pazarda ortalığı darmadağın etmiştir. Fil, mast denilen çiftleşme dönemindedir. Bu dönemde filler son derece saldırgan olur. Kasaba halkı polis karakoluna koşar ve yardım isterler. Eric, elinde eski İngiliz tüfeğiyle olaya müdahale etmeye gider. Amacı fili öldürmek değil, sadece sakinleştirmektir. Olay yerine vardığında korkunç manzarayla karşılaşır. Fil, pazardaki tezgahları yıkmış, kulübeleri parçalamıştır. Daha da kötüsü, yaşlı bir Birmanyalı adamı öldürmüştür. Cesedin durumu dehşet vericidir. Fil, adamı ayaklarının altında ezmiştir. Eric fili bulur. Ama hayvan şimdi sakindir. Otlakta sessizce ot yemektedir. Artık tehlikeli değildir. Mast dönemi geçmiş, normal haline dönmüştür. Ancak Eric'in elinde silah görünce bütün kasaba peşinden gelmeye başlar. Yüzlerce Birmanyalı erkek, kadın, çocuk toplanır. Hepsi heyecanla bekler. İngiliz polisi fili vuracak mı? Eric'in içinde korkunç bir çelişki başlar. Fil artık zararsızdır. Öldürülmesine gerek yoktur. Hayvan değerlidir. Sahibinin de geçim kaynağıdır. Ayrıca fil mermisi pahalıdır. Eric'in maaşından düşülecektir. Ama kalabalık büyümektedir. 2000 kişi Eric'i çevreler. Hepsinin gözlerinde aynı ifade vardır. Fili vur. Bu onlar için bir eğlencedir. Can sıkıntısını gideren bir gösteri. Eric şok edici bir şey fark eder. Artık kendi kararını veremiyor, kalabalığın baskısı altında kalıyordur. Eğer fili vurmazsa İngiliz otoritesinin prestiji zedelenecektir. Birmanyalılar onunla alay edecek, zayıf görecektir. Çaresiz hisseder. Bu fili vurmak zorundayım çünkü 2000 kişi bekliyor diye düşünür. Sömürgeci ile sömürülen arasındaki ilişkinin absürt doğasını o anda kavrar. Aslında kim kimin kontrolü altındadır? Tüfeğini kaldırır, fili nişan alır. Fil hala sakin bir şekilde ot yemektedir, hiçbir tehlike arz etmez. Eric tetiğe basar. İlk kurşun fili öldürmez, sadece yaralar. Dev hayvan sendelemeye başlar ve acı çeker. Yere düşer ama hala canlıdır. Eric ikinci, üçüncü atışı yapar, fil hala ölmez. Dakikalarca acı içinde çırpınır. Kalabalık büyük heyecanla izler, sanki sirkteymiş gibi. Eric dayanamaz ve oradan ayrılır. Fil 30 dakika daha acı çektikten sonra ölür. Birmanyalılar gece boyunca filin etini parçalayıp götürür. O gece Eric korkunç bir vicdan azabı yaşar. Masum bir hayvanı sadece kalabalığın baskısından ötürü öldürmüştür. Bu olay ona sömürge sisteminin çarpıklığını gösterir. İngiliz prestijini korumak için vicdanına aykırı kararlar almak zorundadır. Bu olay Eric Blair'ın George Orwell'e dönüşümünde kritik rol oynar. Güç ilişkilerinin karmaşıklığını, bireyin sistem karşısındaki çaresizliğini ve otoritenin aslında ne kadar kırılgan olduğunu öğrenir. 5 yıllık vurma deneyimi Eric'in sağlığını da bozar. Tropikal iklim, yetersiz beslenme ve stres bronş problemlerine neden olur. Bu sağlık sorunları yaşamının sonuna kadar devam edecektir. 1927'de sağlık gerekçesiyle İngiltere'ye izinli döner. Ancak Burma'da yaşadıkları onu değiştirmiştir. İmparatorluk sistemine olan inancını kaybetmiştir. İngiltere'de bulunduğu sürede imparatorluk polisinden istifa etme kararı alır. Bu karar ailesini şaşırtır. Prestijli ve güvenli bir işi bırakmanın mantıklı açıklaması yoktur. Eric'in gerekçesi nettir. İmparatorluk büyük bir sahtekarlıktır. Bu cümle onun siyasi düşüncesinin temelini oluşturur. Sömürge sisteminin adaletsizliğini görmüş, bu sistemin parçası olmayı reddetmiştir. 1928'de Paris'e gider. Amacı yazar olmaktır. Ancak yazarlık mesleği kolay para kazandırmaz. Eric düşük ücretli işlerde çalışır. Restoranlarda bulaşık yıkar, İngilizce dersi verir, çeviri işleri yapar. 1929 ekonomik krizi tüm dünyayı etkiler. Paris'te yaşayan Eric de bu krizden nasibini alır. İş bulmak zorlaşır, yaşam koşulları kötüleşir, soğuk, tavan arası odalarında kalır, bazen günlerce aç kalır. Bu deneyim Eric'e toplumun alt tabakalarının yaşam deneyimini öğretir. Daha önce orta sınıf bir aileye mensup biri olarak görmediği yoksulluğu şimdi kendisi birebir yaşar. 1929'da zatürre hastalığına yakalanır. Paris'te yoksul hastalara verilen tedavi sınıf farklarını bir kez daha gözler önüne serer. Eric, zengin hastalarla fakir hastalar arasındaki muamele farkını yaşayarak öğrenir. İyileştikten sonra Londra'ya döner. Ancak burada da yaşam kolaylaşmamıştır. İşsizlik yaygındır, sosyal güvenlik sistemi yetersizdir. Eric kasıtlı olarak bu yoksul hayatı deneyimlemeye karar verir. Eski kıyafetler giyer, evsizler barınaklarında kalır, sokakta yaşar. Bu deneyim bir burjuva yazarın sosyal gözlem yapması değil, gerçek yoksulluğu anlamaya çalışmasıdır. Tramvay bileti alamayan işçiler, soğukta bekleyen evsizler, yemek kuyruklarındaki insanlar. Eric, toplumun görünmeyen yüzüyle tanışır. Bu deneyimleri
makaleleri yazmaya başlar. İlk makaleleri çeşitli dergiler tarafından reddedilir. Yazım tarzı henüz olgunlaşmamıştır. Konu seçimleri okuyucu kitle için ağır bulunur. Yaşamını sürdürmek için bu kez de öğretmenlik yapar. Küçük özel okullarda düşük maaşla çalışır. Şartlar ağırdır. Uzun saatler, yetersiz maaş, kötü yaşam koşulları. 1932'de Paris ve Londra deneyimlerini Paris ve Londra'da 5 Parasız adlı kitabında toplar. Bu onun ilk ciddi edebi çalışmasıdır. Kitap otobiyografik roman türündedir. Gerçek deneyimler üzerine kurgu eklenmiştir. Kitap 1933'te yayınlanır. Ancak Eric Blair adıyla değil, George Orwell takma adıyla. Bu isim değişikliği semboliktir. Eric Blair ölmüş, George Orwell doğmuştur. George adı dönemin İngiliz kralı 5. George'dan gelir. Orwell ise İngiltere'deki bir nehrin adıdır. Artık imparatorluk eleştirisi yapan bir İngiliz yazardır. 1934'te Burma Günleri adlı romanı yayınlanır. Burma deneyimlerini kurgusal forma sokan bu eser, sömürge sisteminin eleştirisidir. Kitap önce Amerika'da, sonra İngiltere'de yayınlanır. İngiliz yayıncılar sömürge eleştirisinden çekinir. 1935'te Papazın Kızı, 1936'da Bırak Serpilsin Aspidistra romanları yayınlanır. Bu romanlar İngiliz orta sınıfının ikiyüzlülüğünü ve kapitalist sistemin bireyler üzerindeki baskısını işler. 1935'te Eric'in hayatına önemli bir kişi girer. Elaine O'Shaughnessy. O da orta sınıf bir aileden gelir ancak Eric'ten daha eğitimlidir. Oxford'da İngilizce okumuş, University College London'da eğitim psikolojisinde yüksek lisans yapmaktadır. Elaine, dönemin standartlarının üzerinde eğitimli bir kadındır. Zeki, esprili ve bağımsız düşünebilen bir kişiliktir. Eric'le tanışması ikisinin de hayatını değiştirir. 9 Haziran 1936'da evlenirler. Düğün küçük bir kilisede sade bir törenle yapılır. Balayı yoktur. Maddi durumları el vermez. 1936 yılı Avrupa tarihinde kritik bir dönüm noktasıdır. İspanya'da Cumhuriyet hükümeti seçimle iktidara gelmiştir. Ancak General Francisco Franco liderliğindeki milliyetçi güçler askeri darbeyle hükümeti devirmek ister. 17 Temmuz 1936'da darbe başlar. İspanya ikiye bölünür. Cumhuriyetçiler ve milliyetçiler. Bu çatışma sadece İspanya'nın iç sorunu değildir. Avrupa'daki ideolojik kavganın provası niteliğindedir. Nazi Almanyası ve Faşist İtalya Franco'yu destekler. Sovyetler Birliği ise Cumhuriyetçilere yardım eder. İngiltere ve Fransa ise müdahale etmeme politikası izler. Bu durum iç savaşı Avrupa güçlerinin vekalet savaşına dönüştürür. George Orwell bu gelişmeleri yakından takip eder. Sol eğilimli bir yazar olarak faşizmin yükselmesinden endişe duymaktadır. Aralık 1936'da İspanya'ya gitme kararı alır. Başlangıçtaki amacı savaş muhabirliği yapmaktır. Ancak Barcelona'ya vardığında atmosfer onu derinden etkiler. George şehre adım attığında bambaşka bir dünyayla karşılaşır. Barcelona'da sosyal devrim yaşanmaktadır. İşçi sınıfı şehrin kontrolünü ele geçirmiştir. Büyük binalar işçi sendikalarının kontrolündedir. Kırmızı ve siyah bayraklar her yerde dalgalanır. George daha sonra şöyle yazacaktır. İlk defa işçi sınıfının gerçekten iktidarda olduğu bir şehirdeydim. Bu manzara onu büyüler. Sosyalizmin pratik uygulamasını görmektedir. Birkaç gün içinde gazetecilik planını değiştirir ve savaşçı olmaya karar verir. POUM milisine kaydolur. POUM, anti-Stalinist, sosyalist bir partidir. Bu tercih önemlidir. İspanya'daki sol kendi içinde bölünmüştür. Stalinist komünistler, Troçkist sosyalistler, anarşistler ve liberaller farklı fraksiyonlar oluşturur. George'un POUM'a katılması onu bu iç çekişmenin merkezine yerleştirir. Ocak 1937'de Aragon cephesine gönderilir. Buradaki savaş 1. Dünya Savaşı'nın siper savaşını andırır. Koşullar ağırdır. Eski silahlar, yetersiz yiyecek, sert kış şartları. George 100 gün cephede kalır. Bu sürede gerçek savaşı öğrenir. Romantik devrim hayalleri gerçeklerle çarpışmıştır. Cephede bulunduğu sürece solun iç çatışmaları şiddetlenir. Stalinistler POUM'u gizli faşist olmakla suçlar. Troçkist olduklarını, Franco ile işbirliği yaptıklarını iddia ederler. George başlangıçta bu suçlamaları anlamaz. Aynı amaç için savaşan insanlar neden birbirini düşman olarak görmektedir? 20 Mayıs 1937'de bir keskin nişancı George'u boğazından vurur. Kurşun şah damarını birkaç milimetre ıskalar. Bu ölümcül olabilecek bir yaralanmadır. Hastanede tedavi görürken ses tellerinin zarar gördüğünü öğrenir. Bir süre konuşamayacaktır. Bu fiziksel yara onun savaş deneyimini tamamlar. Haziran'da Barcelona'ya döndüğünde şehir değişmiştir. Mayıs ayında komünistlerle POUM arasında sokak savaşları yaşanmıştır. En az 500 kişi ölmüştür. Bu çatışma George'un siyasi görüşlerini kökten değiştirir. Faşistlerle savaşırken solun savaşçıları birbirlerini öldürmektedir. Bu durumun sorumlusuysa Stalin'dir. POUM yasaklanır, liderleri tutuklanır. POUM lideri Andres Nin kaçırılır. İşkence görür ve öldürülür. George da aranır. Suçu Troçkist casusluk.
Eileen kocasını aramak için İspanya'ya gelmiştir. İkisi de saklanmak zorunda kalır. Polis her yerde arama yapar. Haziran sonunda İspanya'dan kaçmayı başarırlar. Ancak bu deneyim George'u derinden etkilemiştir. Daha sonra şöyle yazacaktır. İspanya bana Stalin'in komünizminin faşizmden farkının olmadığını öğretti. 1938'e gelindiğinde Katalonya'ya selam kitabını yazar. Bu eser sadece savaş anıları değil, totalitarizmin eleştirisidir. Kitap, George'un siyasi felsefesinin temelini oluşturur. 1 Eylül 1939'da Almanya Polonya'yı işgal eder. İkinci Dünya Savaşı başlar. George Orwell, İspanya deneyiminden sonra faşizmin tehlikesini kavramıştır. Nazi Almanyası'na karşı savaşmanın gerekli olduğuna inanır. Ancak İngiltere'nin savaş hazırlıkları yavaştır. 1940'da Almanya Fransa'yı işgal eder. İngiltere tek başına kalır. Alman bombardımanı başlar. George, yerel savunma gönüllüleri birliğine katılır. Bu birlik olası Alman işgaline karşı direnişi örgütlemek için kurulmuştur. Üyeleri yaşlı adamlar ve savaşa elverişli olmayan kişilerdir. Yerel savunma gönüllülerindeki deneyimi George'a İngiliz toplumunun sınıf yapısını gözlemleme fırsatı sunar. Komutanlar genellikle üst sınıftan, askerler işçi sınıfındandır. 1941'de BBC'de işe başlar. İmparatorluk Hizmeti bölümünde çalışır. Görevi İngiliz İmparatorluğu'na yönelik radyo programları hazırlamaktır. Özellikle Hindistan'a yönelik yayınlar yapar. Bu iş George için ironiktir. Bir zamanlar imparatorluğa karşı duran adam şimdi imparatorluk propagandası yapmaktadır. Ancak bu çelişki bilinçlidir. Savaş döneminde faşizme karşı mücadele önceliklidir. BBC'deki görevinde propaganda makinesinin nasıl işlediğini öğrenir. Haberlerin nasıl şekillendirildiği, gerçeklerin nasıl büküldüğü, kamuoyunun nasıl yönlendirildiği. Bu deneyim 1984 romanındaki Gerçeklik Bakanlığı'nın ilham kaynağıdır. Eileen de savaş döneminde çalışır. Sansür departmanında görev alır. Karı koca savaş zamanı propaganda makinesinin farklı kademelerinde yer alır. 1940-1941 Blitz döneminde Londra ağır bombardımana maruz kalır. George ve Eileen hava saldırılarını yaşar. Evleri bombalanır, her şeylerini kaybederler. Savaş sonrası yaşamlarını İngiltere'nin kırsalında geçirmeyi planlarlar. George ve Eileen önemli bir karar alır. Çocuk evlat edinirler. 3 haftalık küçük Richard ailelerine katılır. George 41 yaşında baba olur. Bu karar çiftin gelecek planlarını yansıtır. 1943'te George BBC'den istifa eder. Gerekçesi tam zamanlı yazarlık yapmak istemesidir. Aklında yeni bir kitap fikri vardır. Bu kitap İspanya'da gözlemlediği devrim sürecinin alegorik anlatımı olacaktır. Kasım 1943. George Orwell Londra'daki evinde yeni projesine başlar. Bu sefer konusu farklıdır. Hayvanların hikayesi. Fikrin kaynağı yıllar öncesine uzanır. Bir gün gördüğü at arabasındaki zavallı hayvan ona ilham vermiştir. Şu at kendisini sömüren insanın farkında bile değil. Ya farkında olsaydı? Bu basit soru zamanla dev bir alegoriye dönüşecektir. George'un kafasında şekillenen hikaye sadece hayvan masalı değildir. 1917 Rus devriminin ve Stalin döneminin alegorik anlatımıdır. 1917'de Çarlık Rusyası çökmüştür. İşçi ve köylüler iktidarı ele geçirmiş, eşitlik vaadi veren sosyalist devleti kurmuştur. Ancak Lenin'in 1924'teki ölümünden sonra Stalin iktidara gelmiş, devrimin ideallerini çarpıtmıştır. Troçki sürgüne gönderilmiş, milyonlarca insan öldürülmüştür. George bu karmaşık tarihsel süreci basit bir çiftlik hikayesiyle anlatmaya karar verir. Böylece hem çocuklar hem de yetişkinler anlayabilecektir. George her karakteri dikkatli seçer. Yaşlı majordomuzu Lenin'i temsil eder. Devrimin ideallerini ortaya koyan bilge lider. Napolyon domuzu Stalin'dir. Güç hırsı olan, devrimi kendi çıkarları için kullanan diktatör. Snowball ise Troçki'dir. Zeki, idealist ama iktidar mücadelesinde yenik düşen devrimci. Boxer bir attır. Sadık işçi sınıfını temsil eder. Daha çok çalışacağım. Napolyon her zaman haklıdır. Bu onun mottosudur. Benjamin Eşek kuşkucu aydınları temsil eder. Gerçeği görür ama müdahale etmez. Köpekler gizli polisi, koyunlar kör propagandayı, Bay Jones ise Çar Nikolay'ı temsil eder. Skyler domuz ise Stalin'in propaganda makinesini temsil eder. Gerçeği büken, yalanları meşrulaştıran sözcü. Hikaye bir çiftlikte geçer. Çiftlik sahibi Bay Jones, alkolik ve ihmalkar bir adamdır. Hayvanları düzgün beslemez, bakımlarını yapmaz. Bu durum Çarlık döneminin halkı sömüren sistemini yansıtır. Bir gece Bay Jones sarhoş haldeyken hayvanlar aç kalmıştır. Bu ihmal devrime giden süreci başlatır. Yaşlı majordomuz tüm hayvanları ahır toplantısına çağırır. 12 sayfalık konuşmasında hayvanların insanlar tarafından nasıl sömürüldüğünü anlatır. İnsan, hayvanların emeğini sömüren tek yaratıktır. Hiçbir hayvan özgür değildir der. Major devrim çağrısı yapar. İnsanları yenmeli, hayvanlar cumhuriyeti kurmalıyız der. Major ölmeden önce 7 emir verir. 1. 2 ayaklı yürüyen her şey düşmandır. 2. 4 ayakla yürüyen ya da kanatlı olan dosttur. 3. Hiçbir hayvan giysi giymeyecek. 4. Hiçbir hayvan yatakta yatmayacak.
yapmayacak. 5. Hiçbir hayvan alkol içmeyecek. 6. Hiçbir hayvan başka hayvanı öldürmeyecek. 7. Bütün hayvanlar eşittir. Bu emirler hayvan toplumunun anayasası olacaktır. Majör'ün ölümünden 3 ay sonra bir fırsat gelir. Bay Jones yine sarhoş olup hayvanları beslemeyi unutur. Açlıktan deliye dönen hayvanlar yiyecek depolarını zorla açar. Jones ve adamları kamçılarla müdahale eder. Ancak bu kez hayvanlar direnir. İlk kez insanlara karşı birleşirler. Jones kaçmak zorunda kalır. Çiftlik hayvanların eline geçer. Devrim gerçekleşmiştir. Hayvanlar sevinç içinde çiftliğin adını hayvan çiftliği olarak değiştirir. 7 emir ahırın duvarına büyük beyaz harflerle yazılır. İlk dönemde her şey yolundadır. Hayvanlar gönüllü olarak çalışır. Saman hasadı rekor seviyede gerçekleşir. Pazar günleri genel kurul toplanır. Herkesin söz hakkı vardır. Ancak hiyerarşi başlar. Domuzlar okuma yazma bildiği için doğal liderlik pozisyonuna geçer. Napoleon ve Snowball çiftliğin yönetimini üstlenir. Napoleon ve Snowball'un yönetim anlayışları farklıdır. Snowball eğitim ve teknolojiye odaklanır. Hayvanlara okuma yazma öğretmeye çalışır. Çiftliğin modernleşmesi için planlar yapar. Napoleon ise güç biriktirmeyi tercih eder. Gizlice köpek yavrularını kaçırır, onları özel olarak eğitir. Bu köpekler onun özel ordusuna dönüşecektir. En büyük anlaşmazlık yel değirmeni konusunda çıkar. Snowball elektrik üretecek büyük bir değirmen inşa etmeyi önerir. Bu değirmen sayesinde haftalık çalışma süresi 3 güne inecek der. Napoleon bu projeye şiddetle karşı çıkar. Saçmalık, savunmaya odaklanmalıyız der. Aslında Snowball'un popülerlik kazanmasından çekinmektedir. Pazar günkü genel kurulda final oylaması yapılacaktır. Snowball parlak bir konuşma yapar. Hayvanları ikna eder. Oylama başlamak üzeredir. Tam o sırada Napoleon acı bir çığlık atar. 9 dev köpek fırlar, Snowball'un üzerine atılır. Snowball canını zor kurtararak çiftlikten kaçar. Bir daha da görünmez. Napoleon hiçbir açıklama yapmaz. Artık tek liderdir. Pazar toplantıları iptal edildi. Bundan sonra kararları ben alacağım. Napoleon'un ilk emridir. Napoleon'un tek liderliğiyle çiftlik değişmeye başlar. İlk olarak Snowball'un yel değirmeni projesini benimser. Sanki kendi fikriymiş gibi. Domuzlar çiftlik evine taşınır. İnsan yataklarında yatmaya başlarlar. Bu 7 emirin ilk ihlalidir. Bunu gören hayvanlar itiraz eder. 4. emirde hiçbir hayvan yatakta yatmayacak diyordu. Squealer domuz, Napoleon'un propaganda bakanı, açıklama yapar. Emirde çarşafla yatmayacak yazıyor. Biz çarşaf kullanmıyoruz der. Gece yarısı duvar kontrol edildiğinde emir değiştirilmiştir. Hiçbir hayvan yatakta yatmayacak olan emir, hiçbir hayvan yatakta çarşafla yatmayacak haline dönüştürülmüştür. Bu sistematik yalan söylemenin başlangıcıdır. Squealer her yanlışa bir açıklama bulur. Gerçeği büker. İkinci değişiklik alkol konusunda gelir. Napoleon ve domuzlar Jones'un mahzenindeki viskiyi keşfeder. Sarhoş olurlar. Ertesi gün hayvanlar 5. emri hatırlatır. Hani hiçbir hayvan alkol içmeyecekti diye sorarlar. Squealer yine devreye girmiştir ve duvar kontrol edildiğinde emir değiştirilmiştir. Hiçbir hayvan alkol içmeyecek olan emir, hiçbir hayvan aşırı alkol içmeyecek olur. Bu arada at Boxer daha çok çalışır. Günde 16 saat çalışmaya başlar. Muhalif seslerse köpekler tarafından susturulur. Napoleon, Snowball'la işbirliği yaptıkları gerekçesiyle hayvanları yargılatır. 4 horoz, 3 domuz, birkaç koyun ve ördek. Hepsi ihanet suçlamasıyla köpekler tarafından boğazlanır. Bu toplu infaz 6. emri açıkça ihlal eder. Hani hiçbir hayvan hiçbir hayvanı öldürmeyecekti ama Squealer bir kez daha ustaca hareket eder. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek emri, hiçbir hayvan başka bir hayvanı sebepsiz yere öldürmeyecek hale gelmiştir. Hainleri öldürmek için sebep vardı der Squealer. Korku havası çiftliği sarar. Yıllar geçer, değirmen büyük güçlüklerle tamamlanır. Ancak fırtına onu yıkar. Napoleon hemen Snowball'u suçlar. Hain, geri gelip sabotaj yaptı der. Gerçekte değirmen duvarları çok inceydi. Mühendislik hatası yüzünden çökmüştü. Ama Napoleon gerçeği gizler. Değirmen yeniden inşa edilir. Boxer yaşlanmıştır ama çalışmaya devam eder. Ağır taş taşırken akciğeri patlar. Artık çalışamaz hale gelir. Napoleon, Boxer'ın tedavi edilmesi için hastaneye götürüleceğini duyurur. Boxer sevinir. Emeklilikte otlakta dinleneceğim diye düşünür. Ancak gerçek farklıdır. Gelen kamyon hastane değil, kasap kamyonudur. Boxer et fabrikasına satılmaktadır. Benjamin Eşek okuma yazma biliyordur, yazıyı okur, anlar ama artık çok geçtir. Boxer kamyonun içinden çaresizce bağırır. Napoleon beni kurtar ama hiç kimse yardım etmez. Çiftliğin en sadık çalışanı böyle ölür. Squealer açıklama yapar. Boxer hastanede öldü. Son sözleri hayvan çiftliği yaşasın ve Napoleon yaşasın oldu der. Elbette bu bir yalan. Boxer'ın ölümünden elde edilen para
para domuzların viski içmesine harcanır. Yıllar sonra çiftlik tamamen değişmiştir. Domuzlar ayakta yürümeye başlar. İnsan kıyafetleri giyer, ellerinde kamçı taşırlar. Birinci emir artık hiçbir anlam ifade etmez. İki ayakla yürüyen her şey düşmandır emrini veren domuzlar şimdi kendileri iki ayakla yürümektedir. Üçüncü emir tamamen çiğnenmiştir. Hiçbir hayvan giysi giymeyecek derken domuzlar şimdi takım elbise giyiyor ve şapka takıyordur. Bir gece tüm 7 emir silinir. Yerine tek emir yazılır. Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar daha eşittir. Bu cümle totaliter ikiyüzlülüğün mükemmel özetidir. Eşitlik söylemi korunurken pratikte tam zıttı uygulanır. Napolyon komşu çiftlik sahipleriyle ticaret yapmaya başlar. Eskiden düşman olarak görülen insanlar artık ortak partner olmuştur. Komşu çiftlik sahipleri Napolyon'u tebrik eder. Hayvan çiftliğini ziyaret etmek bizi çok mutlu etti. Burası en verimli, en disiplinli çiftlik derler. Napolyon gururla cevap verir. Bizim işçilerimiz diğer çiftliklerdekinden daha az yiyecekle daha çok çalışır der. Hikayenin sonunda unutulmaz bir sahne gelir. Napolyon çiftlik evinde komşu çiftlik sahipleriyle poker oynar. Masa etrafında domuzlar ve insanlar oturur. İçki içip şakalaşırlar. Diğer hayvanlar pencereden bu manzarayı izlerler. Yıllar önce kendilerini özgürleştirme vaadiyle devrim yapmışlardı. Şimdi neyle karşılaşıyorlardı? Artık domuzlarla insanları ayırt edemiyorlardı. Kimin kim olduğu anlaşılmıyordu. Bu son cümle devrimin tam ihanetini özetler. Hayvanları sömüren insanlar kovulmuş, yerlerine hayvanları sömüren domuzlar geçmiştir. Sistem değişmemiştir. Sadece yöneticiler değişmiştir. George'un alegorisi çarpıcı paralellik gösterir. Bay Jones'un kovulması, Çar'ın devrilmesi, Major'un ölümü, Lenin'in ölümü, Napolyon'un Snowball'u kovması, Stalin'in Troçki'yi sürgüne göndermesidir. Boxer'ın ölümü, Stalin döneminde ölen milyonlarca sadık komünisti temsil eder. 7 emirin sistematik değiştirilmesi, Sovyet Anayasası'nın sürekli çarpıtılmasıdır. Her değişiklik, iktidarın keyfi kararlarını meşrulaştırma amacı taşır. Final sahnesi ise Stalin rejiminin Çarlık sistemiyle benzeşmesini gösterir. Devrim sadece eski sistemi restore etmiştir. Hayvan çiftliğinin gücü sadece Sovyet tarihini anlatması değil, evrensel temaları işlemesidir. Gücün yozlaştırılması, propagandanın manipülasyonu, kitlelerin aldanması. Bunlar her dönemde, her toplumda görülebilir. Skew'ların yalan tekniklerini bugünün medyasında, Napolyon'un otoriter yöntemlerini çağdaş diktatörlerde, Boxer'ın kör bağlılığını fanatik kalabalıklarda görmek mümkündür. Hayvan çiftliği iktidarın gerçek yüzünü gösterir. Güç koruma vaat ederek baştan çıkarır. Kör bağlılık en büyük yanılgıya dönüşür ve en büyük tehlike çoğu zaman dışarıdan değil, içeriden gelir. 7 emirin adım adım çarpıtılması, totaliter rejimlerin nasıl çalıştığının mükemmel bir örneğidir. Önce küçük istisnalar, sonra büyük değişiklikler ve en sonunda tamamen zıt prensiplerin benimsenmesi. Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar daha eşittir cümlesi ikiyüzlülüğün ebedi formülüdür. Bu cümle George'un dehasının özetidir. Karmaşık siyasi gerçekleri basit ve unutulmaz şekilde anlatma yeteneği. Hayvan çiftliği sadece bir hikaye değil, açık bir uyarıdır. Her kuşak bu uyarıyı yeniden duymalıdır. Özgürlük sürekli bir dikkat ve çaba ister. Demokrasi korunmadıkça zayıflar ve iktidar asla sorgusuz sualsiz kabul edilmemelidir. George bu alegorik hikayeyi 3 ayda tamamlar. Yazma süreci boyunca Ellie'nin katkıları büyüktür. Her akşam George yazdıklarını ona okur. George okuyor, Ellie'nin kahkaha atıyor. Arkadaşları Ellie'nin mizah anlayışının kitaba yansıdığını belirtir. Satirik unsurları geliştirir. Karakterlerin özelliklerini zenginleştirir. Hayvan çiftliğinin hem derin hem eğlenceli olması bu ortak çalışmanın ürünüdür. 17 Ağustos 1945'te Hayvan Çiftliği yayımlanır. Kitap kısa sürede tükenir. Yeni basımlar yapılır. 1946'da Amerika'da yayımlanır ve büyük başarı kazanır. 1945 yılı George için hem zafer hem de trajedi getirir. Hayvan Çiftliği başarısıyla aynı dönemde kişisel yaşamında derin bir acı yaşar. Ellie'nin sağlığı uzun süredir bozuktur. Jinekolojik problemleri vardır, anemi sorunu yaşar. Savaş koşullarının stresi durumunu ağırlaştırır. Mart 1945'te George, savaş muhabiri olarak Avrupa'ya gider. Almanya'nın işgal edilme sürecini izleyecektir. Ellie'nin oğlu Richard'la İngiltere'de kalır. George'un yokluğunda Ellie'nin ameliyat olmaya karar verir. Ancak anestezi uygulamasında kalp krizi geçirir. Ellie'nin ameliyat masasında hayatını kaybeder. Henüz 39 yaşındadır. George haberi Avrupa'da alır ve hemen İngiltere'ye döner. George
George içten içe yıkılmıştır. George henüz 10 aylık olan oğlu Richard'ı tek başına büyütmek zorunda kalır. Bu dönemde George'un yazarlığı da etkilenir. Yalnızlık yaratıcılığını olumsuz etkiler. 1946 yılında George'un da sağlığı hızla bozulur. Uzun süredir devam eden bronş problemleri ağırlaşır. Doktorlar temiz hava tavsiye eder. Editör bir arkadaşı George'a bir çözüm önerir. İskoçya'nın Jura adasındaki Barnhill evi. Issız, temiz havası olan güzel bir yer. Evi adanın en ıssız yerindedir. En yakın komşusu 5 kilometre uzaktadır. Evde elektrik yoktur. Su elle çekilen kuyudan gelir. Isınma kömürle sağlanır. Mayıs 1946'da George, 3 yaşındaki Richard, kardeşi Avril ve dadı Susan Watson'la birlikte Jura'ya taşınır. Yolculuk zorludur. Tren, feribot, son 8 kilometre yürüyüş. George burayı sever. Sonunda yazmak için gerçek huzuru buldum der. Doğa sporları yapar, balık tutar, bahçıvanlık yapar. George burada yeni romanını yazmaya başlar. Kafasındaki proje uzun zamandır olgunlaşmaktadır. Gelecekte geçen totaliter rejimi anlatan bir hikaye. 1948 yılı. George Orwell, Jura adasındaki Barnhill evinde yaşamının en büyük mücadelesini vermektedir. Tüberküloz son safhasına gelmiştir. Nefes almakta zorlanır, sürekli öksürür. Doktorlar daktiloyu bile yasaklamıştır. Ancak George'un kafasında dev bir proje vardır. Hayvan çiftliğinden daha karanlık, daha kapsamlı bir vizyon. Gizlice doktorlardan saklayarak yazmaya devam eder. Bu roman 1984 olacaktır. Romanın adı tesadüf değildir. 1948 yılının son 2 rakamını ters çevirmiştir. 1984. Bu, kitabın yazıldığı tarihten tam 36 yıl sonrasını işaret eder. Yazma süreci işkencelidir. George bazen saatlerce yatakta düşünür. Sonra sadece birkaç paragraf yazar. Her cümle büyük çabayla çıkar. Ama aklındaki vizyon o kadar nettir ki durdurulamaz. George bu son romanında hayvan çiftliğinde başlattığı iktidar eleştirisini zirveye taşır. Ancak bu kez hayvan alegorisi yoktur. Çıplak gerçek vardır. İnsanı nasıl kontrol edebileceğinin, özgürlüğün nasıl yok edilebileceğinin mükemmel tasviri. 1984 sadece bir roman değildir. Bu, gelecek için yazılmış bir uyarı manifestosudur. George'un İspanya'da gördüğü totaliter baskı, BBC'deki propaganda deneyimi, Hitler ve Stalin rejimlerini gözlemlemesi, hepsi bu son eserde birleşir. Roman, teknolojik gözetimin, düşünce kontrolünün, dilin manipülasyonunun nasıl kullanılabileceğini gösterir. 1948'de yazılmış olmasına rağmen bugünün dünyasını şaşırtıcı şekilde öngörür. 1984, totaliter bir devletin işleyişini anlatır. Ama hikayenin detaylarına girmeyeceğim. Çünkü bu kitabı mutlaka okumalısınız. Çünkü benim anlatacağım hiçbir özet, George'un yaratmış olduğu atmosferin, karakterlerin, diyalogların yerini tutamaz. Peki bu roman neden bu kadar önemlidir? Çünkü özgürlüğün nasıl kaybedildiğini, demokrasinin nasıl çöktüğünü, bireyin nasıl yok edildiğini adım adım gösterir. Ve bunu yaparken okuyucuyu düşünmeye zorlar. Ya bizim toplumumuz bu yola girerse? George'un en büyük özelliği karmaşık siyasi süreçleri basit ve anlaşılır hikayelerle anlatabilmesidir. Hayvan çiftliğinde bunu hayvan alegorisiyle yaptı. 1984'te ise doğrudan insani deneyimle yapıyor. Bu romanı okurken bugünün dünyasında şaşırtıcı paralellikler bulacaksınız. Sosyal medya gözetimi, haber manipülasyonu, algoritmaların düşünceyi nasıl şekillendirdiğini bu eserde görürsünüz. Üstelik George bunların hepsini ta 1948'de öngörmüştü. Kitap hayvan çiftliğinden daha büyük bir etki yaratır. İlk yıl 400 bin satar. Eleştirmenler eseri şaheser olarak niteler. 13 Ekim 1949'da George hastane yatağında ikinci kez evlenir. Karısı Sonia Brownell, Horizon dergisinde çalışan edebi editördür. Bu evlilik ümitsiz bir durumdaki son ümittir. George İsviçre'ye tedaviye gitmeyi planlar. Ancak vücut dayanmaz. 21 Ocak 1950. Sabah saatlerinde George Orwell akciğer kanamasından hayatını kaybeder. Henüz 46 yaşındadır. Hastane odasının köşesinde balık oltaları durmaktadır. Yani hala yaşama ümidi vardı. Ölümüyle birlikte 20. yüzyılın en önemli yazarlarından biri hayatını kaybetmiş fakat dünyaya ölümsüz eserler bırakmıştır. Mezar taşında Eric Arthur Blair yazılıdır. George Orwell adı geçmez. Bu sadelik yazarın kişiliğini yansıtır. Şöhret aramaz, gösterişi sevmez. Ancak eserleri ölümsüzlük kazanmıştır. Ölümünden sonra etkisi de artar. Hayvan Çiftliği ve 1984 dünya edebiyatının klasikleri haline gelir. Totaliter rejimlerde yasaklanır, demokratik ülkelerde müfredata girer. Bugün dünya hala George'un öngörülerini tartışıyor. Teknolojik gözetim, propaganda teknikleri, düşünce kontrolü. George Orwell'in mirası sadece iki şaheser değildir. O, bir yazarın toplumsal sorumluluğunu göstermiştir. Güçlü olana karşı ezileni savunmuş, gerçeği güç karşısında korumaya çalışmıştır. Eric Arthur Blair ölmüştür ama George Orwell yaşamaya devam eder. Her Big Brother belirdiğinde, her gerçek çarpıtıldığında, her özgürlük tehdit edildiğinde George Orwell'in sesi
düşünce yeniden yükselir. Orwell'in son sözü şuydu: uyanık kal, sorgula, susma, dilini koru. Çünkü düşünce kelimeyle başlar. Özgürlük de o düşünceyle yaşar.